Çok kıymetli bir soru bu. Çünkü o ilişkinin içerisinde olduğu zaman taraflar, tabii taraf olmak duygusuyla ve her iki tarafın da hazmedemediği, unutamadığı, sindiremediği pek çok olay olduğu için belki olayın biraz dışına çıkıp da süreci gerçekten sonlandırmak istiyorlarsa nasıl kolaylaştıran doğru bir dil kullanacaklarını kestiremeyebiliyorlar. Ama bu hakikaten 18 yıl oldu artık. 18 yıllık deneyimlerime binaen kadın ve erkek için farklı nüanslar gerektiriyor. Nedir bunlar? İzleyenler belki bana biraz şaşıracaklar, belki biraz kızacaklar ama inanın genel paydada bu çok büyük bir gerçekçilik yüzdesi var. Eğer gelen müvekkilim kadınsa ve boşanmaya net bir şekilde karar vermiş ama eşiyle bunu yani bu kararın ciddiyetini anlatamıyor, boşanma noktasına süreci ilerletemiyorsa hep şunu söylerim. Eğer erkek bir kere hani sizin karar olarak net bir şekilde bitirdiğinizin farkındaysa, yani bu da eminse, o noktada şunu düşünür. Orada biten bir hikaye var. O biten hikayenin sonucunda ben ne vereceğim? Yani maddesel olarak elimden çıkması gereken şeyler ne? İşte evimi paylaşacağım, arabayı mı vereceğim, bankadaki parayı mı vereceğim? Erkeğin daha analitik bir düşünce yapısı var ve siz eşinize belki hani burada tabii en sağlıklısı mütalaa almak ama hani çok büyük bir mal varlığınız yoksa hiç değilse bir hukuki danışmanlık alıp bir avukattan bir rakamsal değer çıkartmalısınız. İşte bu hikaye bittiğinde erkek eşin ödemesi gereken meblağ işte diyelim ki 100 kalem olsun. Siz 100 kalem ödeyecek olduğunu eşinize söylerseniz, ona 80'e razı olduğunuzu ya da işte artık 90'a razı olduğunuzu söylerseniz, erkek için artık hani o duygusal noktada karar verilmişse ve bundan eminse boşanma noktasına gitmek son derece daha rahat olacaktır. Bu erkek noktasındaki dışa vurumudur, karar alma hususunda. Kadının ise daha farklı trikleri var, daha farklı sahipleri var. Burada eğer gelen müvekkilim erkekse, yine boşanmaya karar vermiş ve kararında netse ama kadın eşi boşanmaya ikna edemiyorsa, yani kendi kararının net olmasına rağmen o noktada birleşemiyorlarsa hep şunu söylerim. Kadının bu hikayede gerçekten onore edilmeye ihtiyacı var. Yani kadın pek çoğunlukla da çok kısa sürmüyor bu evlilikler ve işte belki çocuklar oluyor. İnanın kısa bile sürse, yani 3 ay bile evli kalsa bir kadın o hikayeye girmiş, evlenmiş, toplumda evli bir kadın ismini almış ve o hikayeden boşanmış bir kadın olma duygusuyla çıkacağı için erkekten istediği şey her zaman onore edilmektir. Bundan ne kastediyorum? Kadın en azından teşekkür duymak ister. Yani evet sen kıymetliydin, sen evlenebilmeyi düşünebileceğim kadar değerli, çok kıymetli bir hanımefendisin ama senden ya da benden değil. Bakın bu çok önemli. Yani belki de bitiş konuşmasında siz vurucu bir ton yapmak istiyorsanız o zaman o ilişkiler bitemeyebiliyor. Ama siz orada bir naifliğe bürünebilirseniz, yani derseniz ki sen çok kıymetliydin, yine belki evlensem seninle evlenirdim ama belki sizin yapınızda evlilik yok, belki iki yapı birbirine uymadı, bunu nazik bir dille anlatır. İşte varsa çocuklarınız, onlar için teşekkürler ederseniz, tüm o ilişki içerisindeki emekler için teşekkür ederseniz, kadın bütün bu emeklerin boşa gitmediğini düşünüyor ve o zaman manen iç ilişkisinde diyor ki bu kadar çabam boşa değildi. En azından yaşadığım şey anlamlandırıldı. O zaman o kadının boşanmaya karar vermesi ve birlikte o iki tarafın yine hep o dediğim gibi uzlaşarak boşanabilmeleri, bir anlaşmalı boşanma yolculuğuna başlayabilmeleri çok daha mümkün hale geliyor. Sonuç olarak erkeğin ve kadının bir ilişkiyi bitirirken aradığı, beklediği şeyler farklı. Erkek bir ilişkiyi bitirebilmek için daha net bir sonuç görmek istiyor, daha analitik düşünüyor belki. Ama kadın o ilişkiyi bitirirken ruhunun, o emeklerinin anlamlandırılmasını bekliyor. Ve bu sağlanırsa ilişki çok daha güzel bir şekilde sonuçlandırılabiliyor.